Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Tarifim için öncelikle 1 kilogram soğanı doğruyorum. Soğanları çok fazla küçük doğramanıza gerek yoktur. Şu anda hazır yufkayla muhteşem bir börek yapıyorum. Soğan sevenler eminim bu böreğe hayran olacak. Her zaman yapacağınız bir tarif olacak. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık su böreği gibi olacak. Bir kilogram soğanın tamamını doğradım. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla küçük doğramanıza gerek yok. Birazcık iri bıraktım. Şimdi üstüne 1 yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve ortalama 2 dakika boyunca bu soğanları güzelce yoğuracağım. Soğanları sadece 2 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve şimdi 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu çok önemlidir. Böylelikle soğanlar yumuşayacak ve suyu daha da hızlı bir şekilde çıkacaktır. Biraz sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Aradan toplamda 10 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi soğanlar yumuşacık oldu ve suyunu da saldı. Böylelikle börekler daha da lezzetli olacaktır. Lütfen bu işlemi atlamayalım. Ve şöyle ortalama 30 saniye boyunca güzelce yoğurduktan sonra şimdi bu soğanları güzelce yıkayacağım ve bir süzgece alacağım. Soğanları yıkadıktan sonra hemen bir süzgece aldım ve suyunun çekilmesini bekledim. Ardından da bu şekilde tekrardan suyunu kontrol ediyorum. Tamamen susuz olması gerekiyor. Tabii ki de birazcık da nemli olabilir. Daha fazla sulu olursa yani bu sıkma işlemini yapmazsanız eğer böreğin içi çok fazla hamur olur. Ama bu işlemi yaparsanız kesinlikle hamur olmayacak. Su böreği tadında muhteşem bir börek olacak. 2-3 defa güzelce soğanları sıktım. Üstüne yarım su bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı biber salçası ve baharatları ilave ediyorum. Tuz ilavesi yapmadım çünkü soğanların içerisinde tuz vardı. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığından az karabiber, yarım çay kaşığından az kırmızı toz biber, yine yarım çay kaşığından az kimyon ilavesi yaptım ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu işlemi yaparken elinizde bası uygulayabilirsiniz. Çünkü biber salçasının tamamen dağılması gerekiyor. Gerçekten de bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tabii ki de isteyen izleyicilerin bu soğanları da kavurabilir ama hiç gerek yok. Gerçekten de yerken soğanın o güzel tadını alacaksınız. Yufkalara süreceğim. Hemen sosu hazırlıyorum. Yarım bardak su, yarım bardak ayçiçek yağı. Biliyorsunuz ben bütün tariflerimde standart su bardağı 200 milim kullanıyorum. Bir tutam da tuz ilavesi yaptım. Yine açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Hemen bir tane yufkayı masaya seriyorum. Yufkayı serdikten sonra hazırlamış olduğum sosu bir fırça yardımıyla kuru yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Lütfen daha da fazla sos kullanmayalım ama kuru yerde kalmasın. Zaten hazırlamış olduğum sos miktarı 4 tane yufka için tam gelecektir.
Soğanları da yufkaya yaydıktan sonra bu şekilde kenarlarını katlıyorum ve katladığım yerleri de yine sosluyorum. Ve hemen bu şekilde sarıyorum. Sararken lütfen çok fazla sıkı sarmayalım. Çünkü fırında pişme esnasında 200 derecede pişireceğiz. Birazcık yüksek ayarda pişireceğiz. Pişme esnasında birazcık basınç alacaktır. Ve böylelikle de çıtır çıtır olacaktır. O yüzden lütfen çok fazla sıkı sarmayalım. Aynen bu şekilde saralım. Hemen tepsiye alalım. Tepside tabii ki de yağladım. Hemen uçlarını da bu şekilde katlıyorum. Bu işlemi yaparken lütfen dikkatli olalım. Kenarlarında kesinlikle patlama olmasın. Bu önemlidir. Dediğim gibi basınçla pişecek. Birazcık kabaracak bu börekler. Ve birbirine de çok fazla yapıştırmayalım. Yufkaları soslamadan önce mutlaka sosu karıştıralım. Bu önemlidir. Evet, artık görmüş olduğunuz gibi bütün yufkaları hazırladım. Çok pratik. Sadece 5 dakikanın içerisinde yaptım. Dediğim gibi ne kadar çok seri olursak o kadar iyi olacaktır. Hemen yumurtanın sarısıyla her tarafına gelecek şekilde bolca yumurta sarısı sürüyorum. Sadece lütfen yumurta sarısı sürelim. Böylelikle yüzeyi çıtır çıtır olacaktır. Bol miktarda susam ve çörek otu kullanacağım. Bu böreğe çok güzel yakışıyor. Hatta olmazsa olmazı diyebilirim. Artık börekler fırına girmek için hazır. 200 derecelik fırın ayarında toplamda 55 dakikanın içerisinde pişecektir. Belki de 60 olabilir veya 45 olabilir. Lütfen 45 dakikadan sonra kontrollü olalım. Nar gibi kızarması gerekiyor. Ve börekler fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Dışı böyle aynen altın sarısı bir rengini alacaktır. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık oldu. Biraz sonra detaylı bir şekilde içlerini de sizlere göstereceğim. Hemen şöyle için detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Soğan seven herkes bu böreğe bayılacak. Her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Zaten yapımı da çok basit. Şipşak hemen bu böreği hazırlayabilirsiniz. Yanına isterseniz çay veya ayranla servis edebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor.
Görüntü zaten her şeyi ifade ediyor. Daha fazla cümle kurmama gerek yoktur. Her zaman olduğu gibi tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ve ben de böylelikle bir videomu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.